Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ikili arama ağacının dizi üzerinde gerçekleştiriminden bahsedeceğim. Bazı uygulamalarda biliyorsunuz ağacın bağıl olarak değil de bir dizi üzerinde gerçekleştirilmesi gerekebilir. Dolayısıyla bu gerçekleştirim şekli acaba nasıl yapılıyor? Bunu da kod üzerinde göstermiş olacağız. Şöyle bir ikili ağacın olduğunu düşünürsek, ikili ağaç dizi üzerinde kökten başlayarak level order olarak dolaştığımızı düşünelim ve her seviyedeki bütün düğümler dizide yan yana yerleştirilerek bu mantıkta oluşturulur. Tabii bir düğüm olmayabilir. Mesela C düğümünün sol çocuğu yok. Ama olmasa dahi dizide bunun için yer ayırmamız gerekiyor. Çünkü her düğümün dizi üzerindeki yeri belli. Evet, görüldüğü şekliyle ikili arama ağacında, tabi buradaki ikili arama ağacı değil, normal bir ikili ağaç ama ikili arama ağacı da olsa yerleştirme mantığı aynı. Düğümlerin dizi üzerinde yerleşimi bu şekilde olacaktır. Evet, şimdi masa üstündeki BST klasörünü, buradan da include klasörüne girip bst.hpp diye bir dosya oluşturuyoruz. Bunu Notepad'de açtığımız zaman ikili arama ağacının dizi üzerinde gerçekleştirimini yazmaya başlayacağız. Bir başlık dosyası olduğu için bu ön tanımlamaları yapıyoruz. Temel kütüphaneleri ekleyeceğiz. Ve bir dizi üzerinde gerçekleştirildiği için maksimum boyut olarak size isimli bir değişkende bunu tutacağız ve burada mesela işte 1000 değerini verebiliriz. Sınıfımızı tanımlayalım. İsmi BST olsun, Binary Search Tree, ikili arama ağacı ve bir şablon yapıda olacağı için buraya da şablon tanımlamasını yazıyoruz. Evet, private alanda dizimizi tutacak göstericiyi tanımlayacağız. Yani ikili arama ağacının şöyle bir dizide tutulduğunu düşünecek olursak ilk elemanın adresini gösteren bir items göstericisi olacak. O zaman burada items diyoruz. Tabii bir dizi tanımlamak, mesela şuradaki indeks dolu mu boş mu ya da burada bir eleman var mı yok mu, bunu bilemeyiz. Çünkü bu türden bağımsız olduğu için hangi tür olduğunu şu an bilmiyoruz ve dolayısıyla acaba içerisinde gerçekten bir veri var mı yoksa anlamsız bir veri mi var? Sonuçta bir ikili arama ağacında şu şekilde mesela olabilir. Dolayısıyla şu kısımlardaki düğümler için biz yer ayıracağız ama orası boş aslında. Herhangi bir veri yok. İşte bunu tutabilmemiz için, bu dolu olup olmama durumunu kontrol edebilmek için bir tane daha aynı uzunlukta bir dizi tanımlıyorum ve bunun ismine mesela condition diyorum. Yani orada eğer sıfırsa o değer, orada düğüm yoktur. 1 ise orada gerçek anlamda bir veri bulunmaktadır. Dolayısıyla burası da yine maksimum alabilecek dizinin eleman sayısı kadar yeni bir dizi oluşturuyor. Şimdi public kısma geçelim. Public kısımda nesne oluşturulma kısmında bu items dizisi, yeni bir dizi oluşturuyoruz burada. Size uzunluğunda. Ve tabii ki dizi oluşturunca içerisinde anlamsız değerler olacaktır. Biz indeks doluluğunu, indeks dolu yani durum dizisini sıfırlayacağız. Hepsini, çünkü başlangıçta eleman yok. Bu aynı zamanda aslında bizim temizleme, yani ağacı tamamen temizleme fonksiyonu olacağı için buraya mesela bir clear fonksiyonu yazıp referans aldığımız nokta nedir? Condition dizisidir. O zaman burada for döngüsüyle
condition dizisinin bütün indeks elemanlarını 0 değerini atayacağım. Bu şekilde aslında dizi ağaç boştur diyebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi baktığımız nokta aslında nedir burada? Condition isimli durum dizisidir. O zaman burada nesne üretildiği zaman items'ı oluşturduk. Diziyi de condition dizisinde sıfırlamak için, çünkü condition isimli dizide aslında anlamsız şu an değerler var. O zaman clear fonksiyonunu çağırıp bu işi yapmış oluyoruz. Evet, ilk başta ekleme işlemine bakacak olursak yeni bir veri alıyoruz parametre olarak ve bunu ikili arama ağacındaki mantık neydi? Kök düğümden başlarız ve değer küçükse üzerinde bulunduğumuz düğümden sol tarafa ilerleriz. Büyükse sağ tarafa ilerleriz ve boş olduğu olan bir noktaya geldiğimiz zaman da orada düğümü oluştururuz. Aynı mantık burada da var ama bu dizi üzerindeki bir senaryo. O zaman bizim burada bir tane index tutmamız lazım. Current index diyelim buna. Ve ne kadar aşağı ineceğimizi başlangıçta kestiremediğimiz için bir sonsuz döngü burada tasarlıyorum. Ve bu döngüden eklediğimiz zaman çıkacağız. Burada da koşullara bakacağız. Yani işte durum dizisi şu anki indeks eğer sıfırsa o zaman zaten boş bir noktaya geldim demektir. Ve burada ekleyeceğiz bu noktaya işte items dizisinin şu anki indeksine ne yapıyoruz? Şu anki indeksine yeni gelen veriyi ekliyoruz. Bu veriyi ekledikten sonra bu durum dizisinin bu noktasında dolduracağız. Çünkü artık yeni veri gelmiş oldu. Evet, burayı artık 1 yapıyoruz. Ve sonsuz döngüden çıkıyoruz. Bu ilk durumdu. Yani boş bir noktaya gelirsek yapacağımız işlemdi aslında. İkinci durumumuzsa dolu bir noktaya gelmişiz demektir. O zaman bu düğümle karşılaştıracağız. Yani halen ben boş bir noktaya gelmedim. Şunun üzerindeyim. Mesela işte burada 20 var ve gelen sayı 10 diyelim. Gelen sayı daha küçük olduğu için sol tarafa da ilerleyeceğiz. İndeksi sol tarafa gidecek şekilde güncelleyeceğim. O zaman burada işte item küçüktür items current index'teki elemandan daha küçükse bu durumda current indeksi nasıl güncellememiz gerekiyor? Sol çocuğa inecek şekilde. Sol çocuğa inmek için de bulunduğumuz indeks çarpı 2 artı 1 o düğümün sol çocuğunun indeksine bizi götürür. 2 çarpı current index artı 1 bizi dediğim gibi üzerinde bulunduğumuz düğümün sol çocuğuna gönderecektir. Çünkü daha küçük olduğu için sol çocukta karşılaştırma işlemine devam edeceğim. Diğer bir ihtimal verinin büyük olma ihtimalidir. Veri büyük olursa bu durumda indeksi sağ çocuğun indeksinde şekilde güncellemem gerekiyor. Bu şekilde 2 çarpı current index artı 2 diyerek o anki indeksi sağ çocuğun indeksi olacak şekilde güncelliyorum. Başka bir koşul kaldı mı aslında boş olma durumu, oraya düğümü oluşturuyorduk. Küçük olma, büyük olma durumu, bir de eşit olma durumu. Eşit normalde ikili arama ağacında aynı elemanın bulunması aslında bir şey ifade etmez. Çünkü bu bir arama ağacı. Dolayısıyla kaç tane var bu elemandan diye sorulmaz. Bu eleman var mı yok mu diye sorulur. Dolayısıyla böyle bir durumda da ben return yapıp sonsuz döngüden çıkıyorum. Yani bu veriyi eklemiyoruz. Aynı veri ağaçta bulunduğu için. Ekleme işlemi açıkçası bu kadar. Durum indeksini güncelleme aslında ve elemanlar dizisini de o anki elemanı diziye ekleme. Evet, burada ikili arama ağacının asıl amacı nedir? Verileri eklersiniz ve arama işlemi yaparsınız. Onun için buraya işte bir search metodu yazıyorum. Bu search metodunda arayacağımız elemanı parametre olarak alacağız. Ve aslında bir ekleme işlemine benzer bir şekildedir. Eğer boş bir noktaya geldiysem bu elemanın olmadığını gösterir. Yok veriyi bulduysam bunda da true'u döndürmem gerekiyor. Dolayısıyla true false olacak bir
dönüştürü yazıyoruz. Şimdi bu tabii private alanda olan bir fonksiyonu aslında çağıracak. Nedir o da? İşte mesela indeksini döndürebiliriz. Çünkü daha sonra bunu belki kullanabiliriz diye. Index of diye bir şey yazıyorum ama normalde bu ağaçta hani çok istenen bir fonksiyon değildir ağaç mantığında. Buraya evet bunun aşağı inerek arayacağız. Dolayısıyla eklemeyle aslında aynı kod olduğu için şu ekleme kodunu buraya kopyalayabiliriz açıkçası. Ve ne kadar aşağı ineceğimizi bilmiyoruz. Çünkü yine sonsuz bir döngü ve o anki eğer sıfıra denk gelmişsek bu aslında false, burada da false tabi -1 anlamında bunu döndüreceğiz. Yani bizde ekleme burada olmayacak. Burada current indeksi güncellediğimiz için ağacın dışına da çıkmış olabiliriz. Yani current index size'a eşit olamaz. Ve büyük de olamaz. Hani bir çarpma şeklinde dışına çıkmış da olabilir. Büyük eşit olamayacağı için veya boş bir noktaya da gelmiş olabiliriz. Bu durumda -1 döndürüyor. Diğer taraflarda eğer burada veri küçükse ona göre güncelledik. Veri büyükse ona göre aradığımız indeksi güncelliyoruz. Başka bir ihtimal yok aslında. Dolayısıyla bizim burada diğer bir ihtimal nedir? Yani veri küçük, veri büyük ya da veri eşit zaten bulduğumuz noktadır bu. Ama burada şöyle bir şey var. Yani daha önceden eklenmiştir, dizide var. Ama sonra silmiştir adam. Biz diziden silmiyoruz çünkü sadece durum dizisini güncellediğimiz için bunu şu şekilde aslında kontrol etmemiz lazım. Yani current index'teki eleman item'a eşit ve doluluk yani durum dizisi ve gerçekten dolu mu o nokta? Eğer bu da 1 ise evet o zaman elemanı bulduk demektir ve burada indeksi döndürebiliriz. Evet, bunların dışında başka bir ihtimal yok aslında. Bir şekilde bunun içerisinden return'le çıkmak durumunda sonsuz döngü içerisinde. Evet, bu arama kısmına tekrar gelecek olursak dolayısıyla true false döndürmesi neye bağlıdır? Eğer index of item eşit değildir -1 ise bu durumda true döndürecek. Çünkü -1 ise false yani elemanı bulamadığı anlamına geliyor. Evet, hatırlarsanız ağaçlarda dolaşımdan bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Ağaçlarda 4 farklı dolaşımdan bahsedilir temel anlamda. In order, pre-order, post-order ve level order şeklinde. In order'dan yazacak olursak in order kısmını. In order normalde dışarıdan çağrıldığında bize herhangi bir parametre göndermez. Ama kendi içerisinde kendi çağırdığında ise hani kökten başlar çünkü çağrımlar. Onun için gönderilmezse dışarıdan bir parametre biz sıfırdan yani kök düğümünden in order gezmeye başlayacağız. Buradaki durma noktamız nedir? O anki indeks size'dan küçük olduğu sürece devam edecektir. Dolayısıyla size'a eşit ve büyük olması durma noktamızdır. Ve yine aynı şekilde durum dizisi de sıfıra eşit olmaması lazım. Bu durumda dolaşmaya devam edebilir. Else durumu durma noktası oluyor aslında. Şimdi in order'da neydi? Önce sol çocuğun in order dolaşılmasıydı. Dolayısıyla bu in order fonksiyonunu sol çocuğun indeksini çağırarak yapacağız. Parametre göndereceğiz. 2 çarpı current index artı 1 sol çocuktur. Daha sonra düğümün kendisini ekrana yazıyoruz. İşte burada items current index ve sağ çocuğu in order dolaşıyoruz. Burada dikkat ederseniz öz yinlemeli bir çağrım söz konusu ve current index artı 2 şeklinde aslında in order dolaşım gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradan sonraki aslında diğer pre-order ve post-order bunların sadece fonksiyonların yerlerinin değişmesiyle sağlanabilir. Yani in order yerine
burada pre-order ve burada da post-order yazarız. Ve in-order yerine şurada da yine pre-order'ı kopyalayalım. Burada da post-order'ları kopyalıyorum. Pre-order'da neydi? Önce düğümün kendisiydi. Dolayısıyla burada cout kısmını yukarıya taşıyorum. Gerisi aynı. Post-order'da da önce çocuklar da sonra düğümün kendisiydi. Dolayısıyla ekrana yazma ifadesini çocuklar dolaşıldıktan sonraya kopyalamış oluyorum. Bir de ne vardı bizim? Level order dolaşım vardı. Level order dolaşımda ise zaten dizi level order bir şekilde yerleştirim yaptığı için sıfırıncı indeksten başlayıp dizinin sonuna kadar gitmek aslında level order dolaşmak için yeterlidir. Tabi burada düğüm var mı yok mu orada, bunu condition'a bakıp karar vereceğiz. Ve eğer condition 1 ise o anki orada düğüm var demektir ve düğümü biz burada ekrana yazıyoruz. Tabi burada bunların yanına boşluk bırakalım. Veriler birbirine karışmaması için şu ifadeyi buralarda kopyalamamız gerekecek. Evet, bunu tamamladıktan sonra level order'da yazılmış oluyor. Evet, bir de yıkıcı fonksiyonu tanımlayacağız. Yıkıcı fonksiyonda da çöp olayının olmaması gerekiyor. Burada da sadece new ile oluşan items dizisi var. Onu iade ediyoruz. Dikkat ederseniz burada herhangi bir silme kodu bulunmuyor. Neden? Çünkü bu dizi üzerinde gerçekleştirildiği için evet silme algoritmaları var bunun içerisine eklenebilecek ama oldukça performansı düşüren bir sistem. Neden? Çünkü sizin burada herhangi bir düğüm mesela sildiğiniz zaman, bu düğümü sildiğiniz zaman bunun altındaki bütün çocukları bir seviye yukarıya taşımanız lazım ki dizide bu oldukça zaman harcayan bir süreç. Bütün düğümler bir seviye yukarı çıkacak çünkü düğümler seviye bazlı diziye yerleştirilmiş. Ve her düğümün dizideki yeri belli. Siz bir düğümü sildiğiniz zaman bütün düğümlerin yeri değişeceği için onun altındaki bütün düğümleri bu şekilde bunların hepsinin taşınması gerekiyor. Burada da kullanılan algoritma mesela breadth first search, yani derinlik bazlı, çünkü seviye bazlı yerleştiği için derinlik bazlı bir aramayla bütün düğümler yukarıya taşınabiliyor. Ama diziyle gerçekleştirilen ve diziye ihtiyaç duyulan ağaç uygulamalarına baktığımız zaman silmenin genelde bu tarz bir silmenin, yani aradan böyle bir düğüm silmenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla buraya silme kodunun eklenmesinin herhangi bir gerekliliği yok. Şimdi bir de burada yükseklik belki sorulabilir. Biliyorsunuz derinlik, ağacın derinliği anlamsızdır ama ağacın yüksekliği sorulabilir. Bu da aslında nedir? Kökün yüksekliğidir. Dolayısıyla bu fonksiyona aslında parametre gönderdiğiniz zaman herhangi bir düğümün de yüksekliğini sorabilmiş oluyorsunuz. Ama tabii dışarıdan çağıracak kişi ağacın yüksekliğini isteyecektir. Biz de buradan 0, yani kökün yüksekliğini isteyecek şekilde çağırmış olacağız. Ve burada yüksekliği döndürmüş olacağız. Burada önemli olan yüksekliği nasıl bulabiliriz? Yani ikili arama ağacında yükseklik nasıl bulunabilir? Ya da bir ikili ağaçta fark etmez. Şimdi bu şekilde düşündüğümüz zaman biz kökün yüksekliğini istiyoruz. Kökün yükseklik neydi? O düğümden ulaşılabilecek en uzaktaki yaprağı olan kenar sayısıydı. Dolayısıyla burada şimdi bu düğümdeyken bu düğüm sol ve sağ çocuğa yükseklikleriniz kaç diye soruyor. Aynı soruyu bu da kendi çocuklarına, aynı soruyu bu da kendi çocuklarına soruyor. Dolayısıyla en son buraya indiğimiz zaman boş diye null bir yerin yüksekliğini biz -1 kabul ediyoruz ki hesaplamada bir hata olmasın. Dolayısıyla bu ikiz çocuğuna sordu. İkisi de -1 döndü. Çünkü yok zaten, ortada düğüm yok. Bu maksimumunu alıyor ve üzerine 1 ekliyor. Yani -1 maksimum -1. Çünkü bir üst seviye çıkmış oluyor 0. Dolayısıyla diyor ki benim yüksekliğim 0. Bu da diyor benim yüksekliğim 0. Bu da bunların hangisi daha fazlaysa 1. Mesela burada bir tane daha düğüm çizelim. Bir fazlasını ekliyor ve burası 1 oluyor. Bu da aynı şekilde aşağıdan gelmişti. Burası 0, burası 1 şeklinde yükseklik geldi. Bu 1 olanı aldı daha yüksek olduğu için ve üzerine 1 ekledi ve yüksekliğim 2 dedi. Şimdi bu tabii öz inemeli olarak yaprağa kadar indik. Şimdi yukarı doğru bütün fonksiyonu kapatarak çıkıyoruz ve son artık kökün çağrımına kadar gelmiş olduk. Kök ne demiştim?
sol ve sağ çocuğun yüksekliklerini sormuştu. Sağ çocuk ona 2 yüksekliğinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla daha fazla o olduğu için üzerine 1 ekleyip ağacın yüksekliğini ya da işte kökün yüksekliğinin 3 olduğunu bize dönmüş oluyor. Bu algoritmayı yazacağız aslında. Gördüğünüz gibi öz yinelemeli aslında bir kullanım var. Öz yineleme kullanımda da nedir? Ortada bir düğüm yoksa durma noktası orasıdır. Yani durum dizisinde şu anki indekse bakıyorum ve eğer bu -1 ise boş bir yere geldik demektir. Ve -1 olduğu zaman daha doğrusu 0 diye tahmin yapmıştık. 0 ve 1 şeklinde. 0 olduğu zaman buradan -1 döndürmemiz gerekiyor. Değilse demek ki halen bir düğümün üzerindeyiz ve bu soru sorma aşağı doğru devam edecek. Yani diyecek ki maksimum hazır fonksiyonunu çağırıyoruz. Diyecek ki sağın yüksekliği, önce solun yüksekliği diyelim mesela. Solun yüksekliği ne demek aslında? Sol çocuğun dizi olduğu için 2 çarpı indeks artı 1'in o düğümün yüksekliğini getir diyoruz. Virgül bir tane daha yükseklik. Dolayısıyla her çağrımda aslında 2 kez daha bu fonksiyon aşağı doğru çağrılmış oluyor. Burada da sağ çocuğun yüksekliğini istiyoruz. Şimdi sol çocuğun yüksekliğini istedik, sağ çocuğun yüksekliğini istedik. Hangisi daha büyükse max bize o değeri döndürecektir. Ben de üzerine 1 ekleyip dönmüş oluyorum. Tabii bu yükseklik bir daha çağrıldığında aşağıda çocuklar için bir daha çağrılıyor. Bir daha çağırıyor ta ki yaprağın da aşağısına inene kadar. Yaprağın aşağısına inince -1 dönerek şu çalışıyor çünkü boş bir yere gelince. Demin gösterdiğim gibi yukarı doğru bütün fonksiyonlar kapanarak değer bize dönmüş oluyor ve ben yüksekliği hesaplamış oluyorum. Evet, burada başka da aslında yazacağımız bir fonksiyon kalmadı. Teste gelelim. Teste biliyorsunuz SRC klasörünün içerisinde ve buradan başlık dosyasını ekleyelim. Evet, mesela diyelim ki şöyle sayılar olsun. İşte 45, 2, 18, 9, 50, 40 şeklinde mesela bir tane daha yazdığımızı düşünelim. 23. Şöyle yani ilk gelen her zaman neydi? Kök oluyordu. 45. Daha sonra işte 2 geldi daha küçük. 18 geldi 2'den daha büyük. Ve 9 geldi 2'den 18'den daha küçük. Ve 50 geldi 45'ten daha büyük. 40 geldi. Şuraya yerleşmiş olacak ve 23 geldi. 23 de 18'den büyük 40'tan küçük şuraya yerleşmiş olacak. Ve böyle bir şeyde aslında yükseklik ne gelmesi lazım? H4 gelecek yükseklik. Çünkü kökten ulaşılabilen en uzak yaprağı olan kenar sayısı 4'tür. Ve burada bunu bir teste yazalım. Evet, BST'nin içerisinde int olacak şekilde ağacı oluşturuyorum ve altta da iade ediyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi şu sırada eklememiz lazım. Çünkü sıra tamamen ağacın şeklini değiştiriyor. Evet, 45 kaç tane? 7 tane sayı eklemişiz. 2, 18, 9, 50, 40, 23. Ve daha sonra bunu mesela pre-order olarak dolaşalım. Pre-order. Buraya boşluk bırakıp daha sonra da post order olarak dolaşalım. Yine boşluk bıraktıktan sonra bir de yüksekliği yazacağız. Evet, make dosyasında da şu şekilde make dosyasını oluşturmuş oluyoruz. Evet, şu index of kısmında şöyle bir hata yaptık. Şurada current index'i tanımlamamışız. Onu yazalım. Current index. Burası aslında çağrılmadığı sürece kökten başlıyor. Çağrılırsa da o herhangi bir herhangi bir fonksiyondan herhangi bir düğümden başlayabilir. Evet, bir de şu level order'da bir hata var. Şurası i olacak. Current index yazmışız. Evet, test kısmında da şu hate kısmı yazısını düzelttik. Şimdi ana klasöre gelip buraya cmd yazalım ve konsolu bu klasörde açmış olalım. Testimiz buydu. Burada da mingame32 make'i çağırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi önce pre-order sonra da post-order yazdı ve yüksekliğimiz 4 dedik. Zaten bunun yüksekliği göstermiştik. Burada pre-order acaba doğru hesaplanmış mı? Pre-order önce düğümün kendisiydi. 45, 2, 18,
9, sonra 40, 23 ve 50 doğru. Post orada önce çocuklardı. Dolayısıyla en alta kadar indiğimiz zaman 9, daha sonra 23, 40, 18, 2, 50, 45 şeklinde doğru bir hesaplama yapmış oluyoruz. Evet, bu videomuzda ikili arama ağacının dizi üzerinde nasıl gerçekleştirilebileceğini ve burada çizerek, kodu yazarak göstermiş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.